Çok heyecanlıyım çünkü gerçekten şahane 2 tane konuğum var. Kendi alanlarında çok kıymetli 2 isim. Onları ağırladığım için çok mutluyum. Fakat çok değişik şeyler konuşacağız bu sefer. Yani hem çok bildiğimiz şeyler hem de artık kendimizi yenilememiz gereken konu başlıklarıyla harmanlanmış bir şeyden bahsediyorum. Yani aslında şöyle bir şeyden bahsediyorum. İğne oyası. Ne bayılırız değil mi hepimiz? Ben bayılırım. Hala iğne oyasından masa örtülerim vardır evimde ve en şık sofralarımı da o örtülerle yaparım. İğne oyası bir elbisenin kenarında olsun, tülbentin kenarında olsun bayılırım. İğne oyası en sevdiğim şeylerden biri. Ama düşünün ki iğne oyasının teknolojiyle birleştiği bir yer. Ya da şöyle söyleyeyim, bir tane modacı, hepimiz bayılıyoruz ona. Ama şimdi sadece modacı kimliğiyle aramızda değil. Çünkü diyor ki moda üstü bir şeyler oluyor artık dünyada diyor. Yani aslında gelişen, değişen, dönüşen dünyada biz iğne oyasını, modayı ve kadınlara iyi gelmeyi konuşacağız. Hiç bildiğim bir yer değil. Çok heyecanlıyım. Şahane şeyler öğreneceğim bir programa. Ben hazırım eğer siz de hazırsanız. Çok sevdiğim bir ismin sözüyle başlayacağız programımıza. John Dewey çok önemli bir adam John Dewey. Kendisi bir filozof. Diyor ki yaratıcılığın 2 boyutu vardır. İlki bilgi ve beceri, ikincisi ise yeniliktir. İşte biz tam bu noktada bilgisi ve becerisi olan 2 tane şahane kadınla yenilikler üzerine konuşacağız. Çankaya Üniversitesi KADUM Direktörü, akademisyen Profesör Doktor Zeynep Karahan Uslu ve insan inovasyon tasarımcısı bayıldığım Arzu Kapro konuğum. Gelin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Aşırı heyecanlıyım. Ne yapıyorsunuz? Biz de heyecanlıyız. Bir şey söyleyeceğim. Neler yapıyorsunuz? Arzu bu ne demek? İnsan inovasyon tasarımcısı. Bunu hemen anlatır mısın? Hemen anlatabilirim. Ay ne kadar güzel bu arada ellerinden. Çok Konumuzda çok teşekkür ederim. şey olmadı mı? İyi olmadı mı bu bardaklar falan? Şimdi efendim moda çok yıllardır aslında belki de bizleri çok mutlu etmeyen bir yerde. Hem sürdürülebilirlik karnesi modanın çok başarılı değil ve ben de sanıyorum 15 yıldır modanın tamamlayıcısı ama modanın ancak hizmet edebileceği daha yaratıcı şeyler yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Dolayısıyla modacı olma halinin sezonlarla daimi değişiklik yapma ihtiyacını biraz da karşı duruyorum. Çünkü bunun da dünyaya bir faydası yok. Dolayısıyla daimi olarak inovasyon üzerine çalışıyorum. Yani şunu anlıyorum anlattığından, doğru mu, beni düzelt. Moda diye bir şey var. Her sene değişiyor. Dolayısıyla da ben... Sene bile değil. Artık sene bile. Sene Ben o bile kadar değil. takip etmiyorum. Anladın beni. Ben de Hemen pek takip etmiyorum felaket bir kendisini. durumdayım bu konuda. Her mevsim değişiyor. Dolayısıyla bir önceki mevsim giydiğiniz pantolon bir sonraki mevsim demode oluyor. Ama sen diyorsun ki ben bir kere üreteceğim ama o çok kalıcı bir seri mi olacak Bunu diyorsun. da kapsayan bir yerde söylüyorum. Aslında söylediğim şu. İnsani olma hali aslında sürdürülebilirlikle çok özdeşleşen bir yaklaşım. Çünkü sürdürülebilirlik temelde ne? Sağlıklı düşünce yolları kurmak. Evet. Sağlıklı düşünce yolları kurduğumuz zaman insana, doğaya, bütün canlılara bir saygı ve bir hassasiyet içerisinde davranıyoruz. Ve şu an tekstil teknolojilerinin geldiği nokta bunu çok daha sağlıklı yapabilen bir yerde ve normal modanın hızlı tüketim markalarının geldiği noktada bunun biraz zıttında bir yerde. Dolayısıyla Tarafımızı belli edeceğiz bu yani. kadar sorumsuzca tüketmenin hiçbir şeyi sağlıklı ve dünyaya da ve doğal olarak da insana ve bütün yaşama doğru gelmediği bir yerde yeni bir bakış açısıyla ben de bunu tekstil ve moda tarafında kendime düşen sorumluluğu almak istiyorum. Cüzdanımıza da iyi gelmiyor bu türlüsü. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Olmuyor yani. Evet. O yüzden çok daha sağlıklı ve doğal kaynağı belli olan, nereye döneceği belli olan, bunun biraz daha ilerletilmiş noktası insan bedeniyle de hatta datası üzerinden, sağlıklı iletişim üzerinden veri bile toplayabilen kıyafetlerin bizim yaşamımıza geri dönebileceği ama özünde çok daha uzun, dayanıklı ve bütüne saygı içerisinde olan kıyafetleri yapmayı uzun yıllardır yapıyorum. Bu yüzden de benim yaşam üstadımın bu yaptığım işe verdiği isim insani inovasyon tasarımcısı. Parantez içinde i var. İnsani olmak. Evet, insani çok önemli gerçekten. Bu noktada insani dediğimizde de Zeynep Hanımcığım daha önce programımıza konuk gelmişti. Gerçekten çok kıymetli şeyler yapıyor ve yine çok kıymetli bir projeyle aramızda. Bunu merak ediyorum. Anadolu'dakiler kültürel mirasın korunması, kadın üreticilerin güçlendirilmesi, Nallıhan İğne Oyası projesi. Aynı zamanda canım Arzucum da projenin içinde. O yüzden projeyi dinlemek istiyorum. Hoş geldiniz diyerek tekrar. Hoş bulduk.
Şimdi tabii aslında bunun iki boyutu var. Bir tanesi tarihin en kadim medeniyetlerinden birinin mirasçısı olan bir toplumun kendi kültür mirasına sözde değil özde sahip çıkması ki Bence de. o zaman da somut iş sonuçlarına bakarım. Galiba benim kafamda hep ömür boyu böyle işledi. İyileşemiyorum. İyileşmeyin. Çok şükür. Delilik iyidir, harika bir şey. Deliler iyileşmesin. Bu anlamda üreten, çalışan, kimsenin aklına gelmeyeni akılda tutup onu böyle proje haline getirip kaynak bulup bir sürü kıymetli ismi bir araya getirmek bence de deli işi. Lütfen böyle kalın, sizi çok seviyoruz. Estağfurullah, karşılıklı. Ve dolayısıyla bu ülkenin kültür mirası dediğimiz zaman bunlardan bir tanesi de şüphesiz ki iğne oyası ve düşünün ki oya kelimesi etimolojik olarak hiçbir dilde yok. Sadece Türkçe'ye has bir kelime ve dantel dünyaya, akademik literatüre baktığımızda aslında Anadolu'dan yayılmış bir şey. Ve dolayısıyla bir kadın halk sanatı. Sadece kadınlar tarafından icra edilen tarihsel olarak çok az sayıda halk sanatından bahsedebiliriz. Ama burada böyle bir kendine haslık hali var ve işte şunu biliyoruz ki önce İtalya, sonra çeşitli Batı ülkelerinde farklı versiyonlarıyla dantel gelişiyor. Her Evet. kültür bir tekniği alıp kendine has katkılarla büyütüyor ama kökü Anadolu. Şimdi böyle bir coğrafyanın çocukları olarak bakıyoruz işte mesela dantel dünyada tarihsel olarak da haute couture dediğimiz alanda kendisini geliştirmiş gelinlikler vesaire saray erkanı ama oyaya baktığımızda daha Anadolu'da daha tradisyonel ve küçük topluluklarda ağırlıklı olarak kalınca ikisinin tarihsel hikayesi farklı ama kökü burası ve çok gelişmiş. Öbür taraftan bir başka husus da benim direktörlüğünü üstlendiğim KADUM ki hani Türkiye'nin ilk kurulan Kadın vakıf Çalışmaları Uygulama üniversitelerinde ve Araştırma Merkezi'nin kısaltılmış oluyor. ki Kadın, bunu evet, da söylemiş olalım. araştırma merkezi ve burada da pek çok çalışma yürütüyoruz biz. Ama bunlardan birinin içerisine de ben milli kültürü derc etmek istedim ve kadın istihdamı da aslında kadın sorunlarının merkez üssü. Çünkü pek çok şeyden bahsedebiliriz ama bunların içerisinde ekonomik bağımsızlık ana noktadır. Yani kadınlar belli problem alanlarını yaşıyorlarsa birçok hikaye ve birçok nedensellik ortaya koyarız ama en önemlisi sizin bağımsızlığınız, kendi kararlarınızı kendiniz alabilecek ya da bir hak ihlali olduğunda kendinizi koruyabilecek imkanlara sahip olabilmenizdir. Ve Anadolu'nun toplumsal yapımızın genel çerçevesine baktığımız zaman her kadın aynı imkanlara işte bir beyaz yakalı olarak vesaire sahip olarak doğmuyor ve yaşamıyor. Tabii. Yani OECD verilerinde kadın istihdamındaki en alt sırada ülke olmamız bize zaten tek başına bir şey söylüyor. Tabii. Ve kadın istihdamını güçlendirebilmek, kadın girişimciliğini güçlendirebilmek adına Anadolu'ya dokunmak lazım. Kendi küçük yerleşim yerlerinde yaşayan kadınların hayata katılması kısmen biraz daha az çalışılıyor. Kadın kooperatifçiliği çok konuşulur ama iş sonuçlarına baktığımızda çok gelişmesi ve geliştirilmesi gereken bir alan. Ben hepsini birleştireceğim bir iş yapmak istedim. Bu proje oradan doğdu. Biraz da kişisel hikayemle 2007'de ilçenin kaymakamını ziyaret ettiğimde bir kaymakamın, bugün Çanakkale valisi, neleri değiştirebileceği beni çok etkilemişti. Unutulmakta olan bir sanatı kadınlara yer verip, maddi imkan verip geliştiren bir kaymakamla tanıştım. Ne güzel. Ve o gün kendime bir söz vermiştim sene 2007. Bir gün mutlaka ben buraya döneceğim ve bu kadınlar için bir şey yapacağım. Ha, ne hoşmuş. Ve 2024 yılı bu proje çağrısını görünce dedim tamam o gün bugün. Ondan sonrası zaten yani hakikaten kadim dostum. Diğer tüm vasıfları bir tarafa. İşte sevgili Arzucuğum, Arzu Sabancı gibi ülkemizin moda sektörüne katkı veren arkadaşlarımdan tasarım desteklerini Bir de ve satın Nallıhan alma Kooperatifi var galiba, değil mi? desteklerini rica ederek Nallıhan'daki işte bu işlerin o kökünden gelen kooperatifle bir araya geldik. Onlara üniversite olarak biz özellikle dijital dünyada e-ticaret ve
dijital pazarlama üzerine yapay zekadan NFT yapmaya kadar geniş kapsamlı bir eğitimle ve bir girişimcilik eğitimiyle altyapısını geliştirirken satın alma ve tasarım ayağını bahsettiğim isimlerle bir araya getirip başka ayakları var. İsterseniz onları Ben böyle konuşma hızlıca arasında söylemek istiyorum. Haziran 2025, Ocak 2026 tarihleri arasında bu süreç evet ve başlıyor. devam ediyor. Ve bence devam edecek diye düşünüyorum. Kooperatiften iğne oyası satın alarak koleksiyona dahil edecek işbirlikçi markalar. Bunun dışında tabii ki Arzu, canım Arzu Kaprol. Ben onu zaten her böyle Anadolu'daki kadın üreticilerle ilgili yapılan söyleşilerde, bir araya gelişlerde, özel defilelerde en çok zaten havaalanında Arzucum'la karşılaşırım. Gerçekten. Arzu hep kadın girişimciler için bir yere gidiyordur. Onun dışında tabii ki burada en önemli şeylerden biri, biraz önce Zeynep Hanımcığımın da dediği gibi, aslında ürettikleri bu el emeği, göz nuru, muhteşem oya işçiliğini dünyaya sunabilmek. Orada da satın alınmasına, oturduğu yerden bunun da parasını kazanabilecek. Bence çok kıymetli bunun parasını kazanabiliyor olmak. Düşünsenize, evinde oturacak Ayşe teyzem, Fatma teyzem örecek o iğne oyasını. Bu bilgiler sayesinde internete onun fotoğrafını yükleyip satışa koymayı öğrenecek. Ondan sonra da Amerika'da, Avustralya'da, herhangi bir dünyanın yerinde bir kadın ay diyecek, bu ne kadar güzel, ben bunu alayım. Ve sonra Fatma Hanım alacak, onu paketleyecek, yollayacak, para kazanacak ve yeni üretimler yapacak. Bunu da tek başına yapacak. Bu proje sayesinde müthiş bir Aslında şey. bunu açtık. Instagram'dan İğne Oyası Bahçesi diye bakabilirler. Geçtiğimiz günlerde bizim Hemen ekiplerimiz girelim. şimdi açtı ve yönetmeye Öyle başladı. mi? Ama daha sonra biz şimdi web sitesini yayına koyuyoruz. Satış Tamam. olanı, verdiğimiz eğitimin yanı sıra bir süre biz yönetip devredeceğiz. Canım Arzucum, niye ben seni bu kadar çok görüyorum böyle şahane projelerde? Sen ne ara kendin için, bizim için üretmeye devam ediyorsun? Tabii ki çok kıymetli şeyler bunlar da, nasıl zaman yönetimini nasıl yapıyorsun? Bence aslında belki mesleklerimizin bir noktasından sonra bunu bu toprağa verene geri çevirmek Değil hepimizin mi? belki de en büyük Cevabı. hassasiyeti. Evet. Ve iğne oyası canım Zeynep'in aslında projesinden bile önce benim için hep çok kıymetli bir şeydi. Evet. Ve çok yıllardır ben şunu söylüyorum. Hatta teknolojiyi anlatırken şunu söylüyorum. Bu ülkenin bilgisinde biraz da hor görmeye alışık olduğumuz iğne oyası var. İğne oyası yüksek matematik gerektirir. Ve biz ne zaman o yüksek matematik becerisini yapabilen, iğneyle kuyu kazabilen o güzelim, muazzam kadınları, bu düşünceyi başka alanlara da yaymayı eğer örnekleyebilirsek ülkedeki iklim değişir. O yüzden bu projede annelerinin ya da ilham olan genç kızların yapacağı iğne oyalarının hayata değer kattığı, ekonomik bir karşılığı olduğu, birilerinin giydiği ve bunun yaygınlaştığını ne kadar gösterebilir ve ilham verebilir isek, o zaman bu bakış açısının, yani matematik üzerine kurulu emeğin büyüdüğünü gördüğümüz tüm alanların ben yeşereceğine inanıyorum ve gerçekten en samimi düşüncem bu. Ciddi bir matematik, dikkat, konsantrasyon. Bir tanesini eksik yapsam bütününde çok ciddi sırıtıyor, kendini hemen belli ediyor. Müthiş bir aslında bilgelik yani bu. Tabii Anadolu hani arifliği dediğimiz Evet. şeyin kadınlar üzerinden yansıması bu ve insan hikayeleriyle bambaşka. O Bence bir de. iğnenin ucunda evlat okutan kadınların hikayesiyle birleştiğinde ki biz projenin bir ayağında da bu kadınların hikayesini çektik ve belgesel olarak yayınlayacağız. Ne güzel. Ve işte geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir sergi oldu. İlki bu. Bambaşka bir boyuta şimdi evrilecek, ifade Yüreğin ederim. nuru ve kalbin ışığı. Evet. O şimdi yüreğin nurunu yaptık. Hatta belki oradan somutlayabiliriz. Yüreğin nurunun fotoğraf, yani sergi afişinin fotoğrafını ben seçtim ve şöyle bir fotoğraftı seçtim. Yukarıdan çekilmiş bir fotoğraf. İğne oyası yapan elleri çekmişler. Bizim kooperatifteki hanımlardan birinin eli aslında eş anlı olarak. Fakat iğne oyası yaparken tabii ki elinizi deliyorsunuz da. Tabii. Elin içinde kan lekeleri var, küçük. Yani bu hazırlanmış bir mizansen değil, gerçekten el yaralanmış. Ve şimdi baktığınızda o iğne batarak o kanayan parmaklarla ortaya çıkan o güzelliğin kıymetini bu ülke
ve biz eğer bir toplumsak ki kadim bir toplum ve milletiz, hakkını vermek gerekir. İşte o yaptığımız Yüreğin Nuru'nda klasik iğne oyalarını bir sergiyle ortaya koyduk ama ne mutludur ki aynı gün gerçekten onlarca sipariş geldi sadece Gelmez. sergiye gelenler üzerinden. Yani siz onu sosyal ortamlara doğru bir biçimde prezente ettiğinizde klasik örneklerin bile kıymeti ve alıcısı bir anda gelişebiliyor. Fakat işte bu projemizdeki hedef o değil. Modern bakışa, çağın ihtiyaçlarına, Arzucuğum ve biraz önce bahsettiğimiz kıymetli proje paydaşı firmalarımızın perspektifi ve yaratıcı güçleriyle entegre ederek gerçekten ulusal modaya ve uluslararası moda sektörüne biz yeni bir şey armağan edebiliriz. Bunu başlatabiliriz. Elimizde böyle bir değer var. Neden olmasın? Her şey önce bir kere olabilir demekle başlar. Zaten her şey mümkün. Yani olamayacak bir şey değil. Brüksel dantalinden geri değil Türkiye'nin iğne oyaları. Pek çok ileri. Önce kendimizi hatırlatmamız gereken çok önemli bir şey var. Bu dünyada şu anda bilinen en eski kumaş ve giysi parçası bu toprağa ait. Çatalhöyük. Dünyada mı? Evet, dünyada. Dünyada bilinen en eski kumaş, dolayısıyla bir giysi parçası Çatalhöyük. Milattan önce 5500 yılı. Neyden yapmışlar? Bir tür keten kenevir karışımı, gene bitki bazlı bir elyaf. Of. Dolayısıyla hani gerçekten Anadolu bütün medeniyetlerin beşiği, yaşamın beşiği ve bildiğimiz anlamda bir bedenin bir şeyi sarmasına eğer bir örnek varsa bugünkü gerçeklikte en eskisi kaynağı burada. Bunu bildiğimiz yerde iğne oyası ve benzeri her şey ve bu gibi bilgelik içeren aslında ve nesiller arası binlerce yıl birbirini tanımlayabilen ve tekrar edebilen işlerin biraz da günlük yaşamlarda aslında çeyiz işi diyebileceğimiz ve hafif de çaktırmadan biraz da burun kıvırabileceğimiz yaklaşımları almasının sebebi bizim daha çok onları hor görmemizden kaynaklanıyor. O yüzden benim de yaşamdaki misyonum aslında geleneği geleceğe uyarlayabilmek. Çünkü ben geleceğe inanan bir tasarımcıyım ama neden geleceğe inanıyorum? Çok sağlam bir geçmişim olduğu için. Ve o çok sağlam geçmişi bilmeyi ve kullanmaya özen gösterdiğim ama onu yorumlamaya dair de bir özen gösterdiğim için. Tıpkı Antarktika projesinde Ankara keçilerinin yününü kullanmaya dair bir yola çıkmak gibi. Çünkü bu toprağın ve bu coğrafyanın bize verdiği muazzam öz kaynaklar var. Ben gerçekten dünyada bunun daha iyi bir kaynağını henüz görmedim. Bu coğrafya bize hem hayvansal olarak hem bitkisel olarak bütün bu kaynakları ve elyafları veriyor. Kıyafet için konuşuyorum. Dolayısıyla bize düşen sorumluluk eğer bugünden daha iyi bir geleceği, bir gıdım bile daha iyi bir gelecek yapmaya dairse bu yaşamda var olma misyonu hepimiz için. O zaman ben buna kıyafetler üzerinden daha iyi ne yapabilirime dair dertlenmeyi seçiyorum. Peki ne değişmiş olacak? Yani sen iğne oyasını bu bakış açısıyla bir koleksiyona eklediğinde ben nasıl bir kıyafet giymiş olacağım? Şöyle bir yerden anlatabilirim. Evet. Şimdi deriyle birleştirmek mesela. Ve bu kadar daha fütürist bir malzemeyi gelenekle birleştirdiğinde onun yepyeni bir tadı, yepyeni bir lezzeti ve dünyaya da bir önceliği var. Ve iddiamız odur ki, bence ortak iddiamız, dünyada şu anda halihazırda benim 3 eserim Fashion Institute of Technology'nin sabit arşivinde var ve dönem dönem sergileniyor müze eseri olarak. Hangileri? Ağırlıklı deri olanlar. Gönderirim fotoğraflarını Çok da. isterim. Tabii. Şimdi onlara bir yenisini keşke koyabilsek ve bu Anadolu'dan çıkan bir deriyle iğne oyasının birleşimi olsa ve bunun dünyaya söyleyecek ve dünyaya ilham verecek bir başlangıcı olsa. Neden deri? Çünkü şimdi deri deyince sanki doğa dostu bir hareket olmuyormuş gibi geliyor bana. Tam tersi aslında bunu da konuşmak lazım. Lütfen. Çünkü sürdürülebilirlik dediğimiz şey aslında gene doğaya geri dönüşünün ne olacağını bilmek. Tamam. Ve şu anda pek çok alanda vegan deri dediğimiz şeyleri de deniyor, test ediyor ve kullanıyoruz. Fakat buralarda ürün ömrü uzunluğu çok önemli. Ve şu çok önemli, bana göre ve benim düşünceme ve inancıma göre eğer dünya üzerinde bu canlılar yani etle beslenme var ise bunun cildini kullanmak yani eti yenen canlıların cildini kullanmak bize aslında o kıyafeti ya da o çantayı, o aksesuarı
minimum 100 yıl yaşatacak bir altyapıyı verir. Şu anda hiçbir vegan deri ürünü o uzunluklara erişebilir durumda değil. Dolayısıyla bir petrokimya ile birleştirdiğimiz bir malzemeyi kullanıp 3 yıl, 5 yıl, bilemediniz 10 yıl sonra bunun bir çöpe dönme fikri benim tam olarak durduğum ve ilham vermek istediğim şeyin tam tersinde duruyor. Biz galiba tüketici olarak orada yanlış yönlendirildik. Çanta yapılsın diye bir katliam varmış gibi bir algı oluşuyor. Onu nasıl ayrıştıracağız o zaman? Şöyle, burada çok temel bir şey var, eti yenen canlıların. Ha. Eğer o çanta için kesilmiyorsa, o ceket için kesilmiyorsa, Evet. zaten bir sistemin atığı olarak sisteme dahil oluyorsa Evet. ben bunu kullanmayı eğer de uzun ömrü varsa daha anlamlı buluyorum. Çok mantıklı. İğne oyasıyla birleştiği noktayı çok merak ediyorum. Peki Zeynep Hanım, hedef ne? Siz 2007 yılında bunu hayal ettiniz. Tabii bir de neden Nallıhan? Bunu da merak ediyorum. Şimdi bizi izleyen bir sürü iğne oyası ustası, bilge hanımlarımız, hanımefendilerimiz var Anadolu'da. Bizi izliyorlar şimdi. Diyorlar mıdır hani bize hani bize? Nasıl oluyor bu iş yani? Acaba yayılabilecek mi? Duyacak mısınız diğer çağrıları da nasıl ilerleyecek gibi çoklu bir soruyu önünüze bırakıyorum. Tabii çok sayıda işi biz akademik araştırmalar, paneller, veri üretmek gibi çok boyutlu işler Evet. yönetiyoruz kadın olarak. Fakat tabii birincisi üniversitemiz Ankara'da ve başkentin bir ilçesi. O açıdan hani bulunduğumuz şehre bir katkı vermek adına Nallıhan doğru bir tercihti. Diğer taraftan İpekçilik anlamında tarihsel olarak önemli bir konumlanışı var Nallıhan'ın İpek kültürü. Önemli temsilcilerinden. Nallıhan'ın nerede olduğunu bilmeyenler için Ankara'nın en uzak ilçelerinden biri. Başkent deyince sanki çok böyle merkeziymiş gibi düşünüyor ama arabayla 2,5 saat merkeze. uzak. 170 kilometreden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla ve hakikaten bir Anadolu kasabası tam anlamıyla. Doğal güzellikleri için de merak eden baksın, olağanüstü. Ne güzel. Bir kuş cenneti vesaire şelalesiyle, hikayesiyle müthiş bir işte Anadolu. Anadolu'nun güzelliği. Ama bir de tabii Nallıhan'ın kendine has belli ilmek vesaire üzerinden coğrafi işareti olan bir iğne oyası. Nallıhan iğne oyaları. Bütün iğne oyalarımız çok kıymetli ama hani Nallıhan'ın böyle bir hali var. Hatta önümüzde dünyanın ilk 50 fotoğraf sanatçısından biri bir Türk ve bir Türk kadın. Dilek Yurdakul ve Dilek de çok sevdiğim bir dostum. Benim işim galiba hep dostlarımla ama herhangi bir kazanımı olmadan diyelim, sadece o da aynı şekilde bir destek vererek Nallıhan'daki iğne oyası üreticilerimizi fotoğrafladı. Ne güzel. Ve belgeselle birlikte bir fotoğraf sergimiz olacak. Yani oradaki Kalbin ışığı. evet, kadınların hikayesini ortaya koyacağımız ve onunla birlikte tabii teknoloji de bizim gündemimizde. Ben yapay zeka ve kadınların konumlanışı üzerine de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede şöyle bir şey de yapacağız yine Mayıs ayında. Bu kadınların, yani üretici kadınlarımızın fotoğraflarını ve tabii videolarını çekerken bunları yapay zekaya yükleyip belki de dünyanın ilk iğne oyası üretirken iğne oyalarını üreten kadınların ruh halini görselleştiren bir yapay zeka enstalasyonları serisi de oluşturuyoruz. Bunu da buluşturacağız. Diğer bir ifadeyle aslında sanatın gücüyle, sanatın değiştirici, dönüştürücü kapasitesiyle kadın emeğini, kadın üretimini ve kadın girişimciliğini kültürümüzle bütünleştirdiğimiz bir hat daha açıyoruz proje aracılığıyla. Evet, bir de Bunlar değişik geliyor. bir marka oluşuyormuş gibi de geliyor bana buradan. Peki diğer şehirlerde iğne oyası bu raddede mi, bir bilginiz var mı? Tabii. Bir birleşme olur mu? Nasıl bir Şimdi yere tabii gider? kadın kooperatifçiliği gerçekten Türkiye'de biraz bebek. Evet. Büyümesi gerekiyor, büyütülmesi gerekiyor. Yeni teşvik mekanizmalarını çalışıyor ilgili bakanlığımız, onu da söylemek lazım. Ama hani şu anki durum üzerinden konuşursak yani o iş kültürü ne alışık olmak önemli bir deneyim gerektiriyor. Yani şimdi bütün kooperatifleri birleştiririz vesaire, işte efendim şirketler grubuna deneriz. Şu an için çok kolay olması mümkün değil ama
bir şeyin başlaması ve talep oluşturabilmek ve farkındalık oluşturabilmek. Ulusal ve uluslararası ölçekte ki Türkiye tekstilde güçlü bir firma. Havludan başlayın efendim deriye kadar ki muhtemelen dünyada böylece bir ilke imza atacağız. Hani kıyafette iyi Çok kötü güzel kullanılmıştır ama tahminlerime ve bizim araştırmalarımıza göre deride hiç kullanıldığını görmedik. Ama diğer partner kuruluşlarımızın yapacağı işleri de ben heyecanla bekliyorum. Defile yapacak mısınız? Sponsor bulunursa buradan çağrımız olsun. Proje bütçemizde yok defile ama çok isteriz. Gerçekten ciddiyetle Çok şık olur. arzu ederiz. Yani tekil firmalara zaten yeterince sağ olsunlar Firmalar destek kendi veriyorlar ama bünyelerinde mi satışını yapacaklar evet kendi tasarımlarını? bünyelerinde satacaklar. Ve Her birimiz dolayısıyla satın alıp satacağız aslında. Tabii. tabii İğne yani, oyalarını satın aynen öyle. alacaksın. tasarımı geliştireceğiz. verecekler. Evet. Tasarımların mesela Arzu Sabancı ile bir ev tekstili line'ı düşündük. Mesela o tekstili de orada yaptırıp bitmiş ürünü almayı düşünüyor. Farklı düşünceler var ama esas itibariyle hayata entegre edeceğiz. Kadınlarımızı, ürünlerini, emeklerini, yüreklerini işte serginin adı Biri masa gibi. örtüsü yapacak mı? En zor şey sorayım. Çok zor. Şöyle masa örtüsü tabii yapılır ama açıkçası Satılabilir satış olması değeri için, olması lazım. Satış Çok değeri yüksek için olur. hem öyle hem de modern İşiyle dokunuş lazım. harmanlamak. Yani o çağın 21. yüzyılın beklentilerini görerek ona uygun bir Evet. tasarım, Yani ona uygun bir katkı çok daha tığ anlamlı oyası olur. masa örtülere bayılıyorum ben de, iğne oyası imkansız tabii. Yani Onun olur bir ama şeyle çok yüksek bir harmanlanması şey olur. gerekiyor. Yani Öyle, kitleselleştirmek Evet. kolay olmaz. Hem de günlük yaşam pratiği için de kullanmak çok kolay olmayabilir. Evet, çok Ve nadide çok oluyorlar. evet, aynı zamanda hani onu belli bir bölgede belki toparlayıp evet, böyle bir- kumaşlarla Değil mi? karıştırıp Öyle o bir daha şey. kullanılabilir bir Belki hale Amerikan gelebilir. servisi masa Öyle bir örtüsü şey şöyle yapacak tatlı bir mesela. Amerikan servisi. Ne güzel, hepimiz Özellikle. alalım. Evet, hep beraber Hepimiz alalım. alalım, ben alırım. Canım Arzucuğum, son sorum sana gelsin. Giyilebilir teknoloji ne demek? Bunu en güzel sen anlatacaksın diye düşünüyorum. Seve Çok seve. şey öğrendim sayenizde bugün. Bir de bunu merak ediyorum. Giyilebilir teknolojileri aslında biz 3 ana dalda inceliyoruz. Bir tanesi elektronik tekstiller, yani bizim bedenimizden, yaşamsal verilerimizden veri toplayıp bunu anlamlı bir dil ve arayüz programıyla değiştirip bize bilgi verebilen. Dolayısıyla bunu elektronik tekstiller olarak görebiliyoruz. Tamam. Sağlık alanında özellikle çok kullanılıyor. Bence bizler günlük yaşamda da artık bunu kullanmaya yavaş yavaş başlayacağız. Bir diğeri biyolojik tekstiller. Biyolojik tekstiller de yine doğal bazlı, doğal elyaflar üzerine ya da mesela mantarlar, farklı materyallerle boyanabilen, üretilebilen, tamamen biyoçözünür de olabilen biyolojik ürünler olarak geçiyor. Bir üçüncüsü de mekanik yöntemlerle yapılanlar. Ki bu da fiziksel alanlarda işte katlanabilen, toplanabilen, kendini toplayabilen, farklı özellikleri olabilen 3 ana başlık. Bunlarla bizi nasıl bir giyim geleceği bekliyor Evet. dediğimiz zaman aslında muhtemelen şöyle bir yere doğru gidiyoruz. Ve tabii her bir gerçekliğinde bir diğerini büyüttüğünü bildiğimiz bir yerde. Bir tarafta bizim her tür yaşam verimizi alıp bunu anlamlı bir bilgiye dönüştürüp belki senin işte vücut minerallerin bu akşam senin biraz daha asidik yemeni ya da şunu yemeni içmeni fayda sağlayabilir diyecek bir günlük bilgi akışına sahip olabilecek kıyafetler yapabilir durumdayız. Ne diyorsun ya? Evet. Bizim daimi olarak oksijen seviyemizi ölçebilen ya da gerçekten ne mesafelerde ya da sevdiklerimizin ya da büyüklerimizin dikey vaziyette mi yoksa yatay konuma düşmüş bir durumda mı olduğunu bize anlık olarak bildirebilen kıyafetlere sahip olabilir durumdayız. Var mı böyle kıyafetler? Var. Ne diyorsun? Gerçekten var. Ben Dolayısıyla hep şeye takılıyordum. Sen şimdi nelere geldin? Mesela hepimizin derisi farklı, bir ter meselesi. Yani bazısı çok terler, bazısı az Tabii, terler. tabii. Hepimiz aynı tişört alıyoruz ama aynı tişörtün bedenlerimizdeki derimizin verdiği cevap farklı oluyor. %100 doğru ve Mesela hatta keşke öyle bir tişört olsa da deri yapına göre seni terletmeyen bir sistemi olsa derken ben biz sen bundan yatay 5 mı yıl dikey önce mi? tamamen saf kolajenden üretilmiş tişört yaptık. Denizlerden toplanan balık pullarından yapılmış saf kolajen, %100 kolajen içerikli bir tişört. Dolayısıyla bu
tenine değdiği zaman doğal olarak onun nem yapısını destekler bir vaziyette. Dolayısıyla kıyafetlerimizi çok yakında eczanelerden alma ihtimalimiz çok mümkün. Sizin cilt tipinize göre dermatoloğunuz bu tişörtü ya da bu taytı, bu eşofmanı, bu pijamayı yazdı diyebileceğimiz bir noktaya hem biyolojik tekstiller hem elektronik hem de mekanik tekstiller gelebilir vaziyette. Neler yaşıyoruz ve neler öğrenmemiz gerekiyor bilmiyorum, farkında mısınız? Galiba moda olanın peşinden gitmek yerine bu tarafa dünyaya iyi gelen, vücudumuza iyi gelen, ekonomimize iyi gelen ve gerçekten yıllarca kullanacağımız ürünleri seçmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bunun üzerine düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz bunu düşüneceğim ama gene buradayım. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Biz teşekkür ederiz.